Horlama uyku apnesi tedavisi planlarken tanıyı koymak çok önemli. Bu yüzden flexible endoskopik muayene, nazofarinks yani genizin, boğazın değerlendirilmesi ve dil kökünün değerlendirilmesi çok önemli. Bir kez daha vurguluyorum, milyonuncu kez vurguluyorum. Horlama ve uyku apnesi sadece ve sadece burun ile ilgili değildir. Dolayısıyla tanıyı çok iyi koymak, tedaviyi ona göre planlamak gerekir. Şimdi yine flexible endoskopik muayene yapacağız. Bundan girdik. Nazofarinks'e doğru ilerliyoruz. Bu arada daha önce geçirmiş olduğum septoplast operasyonu gayet güzel aslında. Ufak tefek sıkıntılar var. Tamam baba, burnunuzdan nefes alıp verin. Şimdi horlar gibi yap bakalım. Evet, abi yumuşaklamak çok efsane. Şimdi burnunuzdan nefes alıp verin lütfen. Hiç korkmayınız. Bitti. Burnunuzdan nefes alıp verin. Evet. Burnunuzdan nefes alıp verin. Çok süpersiniz. Özür dilerim. Şimdi burnunuzdan nefes almaya çalışın bakalım. Alın bakalım. Tamam. Şimdi hastamızın uyku testi sonucunda orta dereceli uyku apnesi sendromu var. Flexible endoskopik muayenesine baktığımız zaman burnunda ufak tefek sorunlar var. Sinüslerinde biraz. Ama asıl retrofaringel bölgede, damak bölgesinde sorun var. Dil kökünde de ilave problemler var. Bu hastalarımızda cerrahi tedavi tercih edebiliriz. Hastamızın body mass indeksi, boy kilo oranı biraz yüksek, boyun ve gıdık yapısı biraz kalın ve geniş. Ancak kilo vermek hastalığa sadece bizim tedavimize yardımcı yöntemdir. Böyle hastalarda direkt kilo vermek hastalığı tedavi etmiyor, maalesef etmiyor. Ancak bizim orta dereceli uyku apnesini düzeltmemiz hastamızın kilo almasına da yardım ediyor. Oksijen vücuda girdikçe yakıt tüketimi artmış oluyor ve hastalarımız daha kolay diyet, daha kolay kilo verme performansı artmış oluyor.